Ege'de, Anadolu'da inanılmaz bir miras var. Şarabın başlama noktası burası. Şarapçılığın dünya tarihinde önemi aslında medeniyetlerle beraber paralel yürümüş. Medeniyetler hep verimli topraklarda yeşermiş. Bundan 5000 yıl önce bu bölgede metropolisler yaşardı. Metropolisler yine bu topraklarda bağcılık yapar, çok da iyi şaraplar üretirlerdi. İşte bizim hikayemiz de kurucumuz Lucien Arcas'ın bu toprakları gördüğü an başladı. En büyük hayali yüzyıllardır bağcılık ve şarapçılığın beşiği olmuş bu topraklarda dünya standartlarında şaraplar üretmekti. İzmir Torbalı'da 1200 dönümde Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağını tesis etti. 470 bin tane asma, 30 bin tane de zeytinimiz var. Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana organik tarım yapıyoruz. Zaten organik yapmak zorundasınız. Çünkü ürettiğiniz ürün tamamen burun, koku, aroma, tat, lezzet odaklı. Daha fazla Sauvignon Blanc mesela dikiyoruz, Narince dikiyoruz, Chardonnay dikiyoruz. Viognier bu sene ilk defa geçen sene diktik, yine bir Fransız sepajı. Ege bölgesindeki zengin toprak ve iklim yapısına paralel olarak farklı üzüm türleri de yetiştirmek imkanı doğuyor aynı zamanda. Tarihten bu yana günümüze geldiğimizde bu kadar hep bu bölgede şarabı eşsiz kılan şey aslında hem bir teruar, toprak yapısı hem de iklimi. Bu coğrafyanın bu özelliklerini topladığımızda bizim şaraplarımıza olan etkisi genellikle tropikal meyve aromalarının ön planda olduğu, asit, gövde, alkol dengesinin çok iyi seviyelerde yakalandığı şaraplar elde ediyoruz. Bölgemizdeki Bornova misketi çok önemli bir üzüm çeşidi. Bütün Aydın, Ege bölgesinde, Manisa'da yetiştirilebiliyor. Hem de tarihte bu bölgeden ihraç edildiği bilinen ilk endemik üzüm. Ünlü tarihçi Herodot'un da bahsettiği Historia kitabında bu Simirna'nın bal ve gül kokulu üzümü diye geçiriyor. Dolayısıyla bu bölgeden çıktığı ispat edilmiş, bizim için çok kıymetli bir üzüm. Ve en önemlisi Bornova misketinin sıcağa dayanıklı bir üzüm çeşidi. Hem geç şekerlenme oluyor, geç şekerlenme olduğu için de daha geç hasat edip şeker miktarını arttırarak late harvest yani tatlı şarap üretebiliyoruz. Bir üzüm çeşidinden yaptığınız değişik kombinasyon şaraptan yemeğin başından sonuna kadar devam edebiliyorsunuz. Biz her üzümümüzü aynı özenle, aynı bakımı uygulayarak yetiştiriyoruz. Alt üst segment ayrımı yapmıyoruz. Hasat kararı aldığımız çeşitlerimizi sıcaktan etkilenmemeleri adına gece serinliğinde ve ay ışığında hasat ediyoruz. Şato tipi üretimi yaptığımız için de hasat edildikten 10 dakika sonra şaraphanemize ulaşmış oluyor. Daha sonra önologlarımızın önderliğinde ilgili üzümler sıkılarak şarap yolculuğuna başlamış oluyor. Bu bölgenin şarapları tarihte de çok adı geçiyor. Bunların en önemlisi Strabon. Strabon'un meşhur Geographicas'ında şöyle bir alıntı vardır. Metropolislerin şarapları ne lezzetlidir diye. İşte o şaraplar bu coğrafyanın şarapları. Yine logomuzdaki mitolojik karakter de bu topraklardan seçildi. Dionysos'un şarap çanağının koruyucusu Grifon. Milattan önce 2. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olan bu tapınak şarap ve bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılmış en büyük tapınaklardan bir tanesi. Dionysos şarap tanrısı, bağ bozumu tanrısı. Mitolojiye göre üvey annesi tarafından bir sürü ölüm tehlikeleri ve işkencelere maruz kalıp sonrasında da Nisa Dağı'nda saklanırken bağları ve şarabı bulduğu söyleniyor. Bu bölgenin halkı da kendi tanrılarına 4. yüzyıldan beri şu an bulunduğumuz bu topraklarda şenlikler düzenlemişler. Onlar da bu bolluğun ve bereketin sebebini Dionysos'tan bilmişler ve onun adına böyle süregelen bir kültürden bahsedebiliriz. Ara sıra buraya gelip bu kalıntıların arasında gezerken o şenliklerin neye benzediğini, o dönemki amforada yapılan şaraplarda nasıl bir şarap içtiklerini ve o şenlikte neler yaptıklarını böyle gözlerimi kapatıp hayal etmeye çalışırım. Bulunduğumuz bölge hem metropolis hem de Efes Antik Kenti'ne çok yakın bir bölge. Aynı zamanda yakın çevremizde 25'in üzerinde aktif
şarap üreticisi var. Hem tarihsel hem de önotürizm anlamında gerçekten ilginç bir rota olarak düşünebiliriz. Kampüsümüzde bulunan Lea Mahsen restoranımızda en önem verdiğimiz şey şarap yemek uyumu. Bu bölgeden ürettiğimiz şaraplarla yine tüm malzemelerini bu bölgeden aldığımız yemekleri üretiyoruz ve birbiriyle eşleştiriyoruz. Her değişen rekoltede, her değişen şarabımızda yemeklerimizi, menümüzü de ona göre revize edip uyumu maksimum seviyede yakalamaya çalışıyoruz. Türk gastronomisi, Türk lezzetleriyle beraber Türk şarapları da onlarla eşleşip dünyada bu lezzetlerin tanıtımı, tadılması, öğrenilmesiyle beraber Türk şaraplarının daha fazla tanıtılması, duyulmasına sebep olacaktır. Bizim hikayemiz bu topraklarda başladı. Hayallerimiz de yine bu topraklardaki asmalar gibi bu topraklara tutunarak büyümeye devam ediyor.